Merhabalar. İran ve ABD arasında ne imzalanırsa imzalansın kalıcı bir barışın mümkün olmadığını, İsrail'in buna izin vermeyeceğini defalarca söylemiştim. Ne yazık ki yine haklı çıkıyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin mantığı böyle bir barışa alan tanımıyor dostlar. Şimdi yaşananlara bir bakalım çünkü ateş yeniden ve çok daha büyük bir şekilde alevlenmek üzere. İran'la müzakereler tökezlerken soykırımcı koalisyonun iki kanadı da birden tekrar savaşa dönebilir mi ve ne zaman ve nasıl? 17 Haziran'da İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat daha ilk andan itibaren oldukça sakattı. Nihai anlaşmaya geçilmesini öngören süreç elbette yeni gelişmelerle tıkandı. En dikkat çekeni de şuydu. ABD 26 Haziran'da İran'la yaptığı mutabakatı bypass eden yeni bir hamleyle Lübnan ve İsrail'le üçlü bir çerçeve anlaşması imzaladı. Bu mutabakatın birinci maddesini fiilen geçersiz kılmıyor mu? Kılıyor. Çünkü o madde Lübnan dahil bütün cephelerde ateşkesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüyle egemenliğini garanti altına alıyordu. ABD'nin verdiği şimdi uçup giden taahhüde göre İsrail Lübnan'daki saldırılarını durdurmalı ve işgal ettiği bölgelerden çekilmeliydi. Oysa üçlü çerçeve anlaşması İsrail'e operasyonlarını sürdürmesi için tekrar alan açıyor. Kısaca ayak oyunlarını, kağıt oyunlarını görüyorsunuz. ABD bir taraftan İran'a ateşkes sözü verirken diğer taraftan İsrail'in elini güçlendiriyor. Bu çelişkiyi açıklamak ne şekilde mümkün? Belki de kasıtlı bir sabotaj var burada. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Orta Doğu'da İran'da asla geri adım atmıyor ve atmayacak ve bu işin nereye gideceğini artık tahmin edebilirsiniz. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin çünkü bütün destekleriniz gerçekten altın değerinde. Sadece birkaç saniyenizi ayırın ve ekranlarda bulamayacağınız bu rafine bilgiler için benden bu minik desteği esirgemeyin. Yapan herkese samimi teşekkürler ve devam edelim. Orta Doğu'da asıl kritik mesele Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler. ABD, İran'ın belirlediği kontrol mekanizmasını ve rotayı geçersiz kılmak için girişimlerde bulunmaya başladı. Umman üzerinden alternatif bir rota belirledi ve gemileri buradan geçirmeye kalkıştı. Para vermek istemiyorlar. Hatta bir gemi bu rotada karaya bile oturdu. Tahran bu alternatif rotaya da birkaç kez müdahale etti. Gemilere bildiğiniz gibi saldırılar düzenledi. Buna karşılık da Amerikan güçleri İran'ın Boğaz'daki mevzilerini bombaladı, füzeler gönderdi. İran'da Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine haklı olarak otomatikman füzelerle karşı misilleme yaptı. Elbette iki tarafın birbirine yaptığı bu saldırılar mutabakattan bu yana birkaç kez tekrarlandı. Peki bu durum ne anlama geliyor? Tahran'da ABD ve İsrail'in üçüncü bir savaşa hazırlık yapmak için zaman kazanmaya çalıştığı kuşkularını da tabii ki güçlendiriyor. Gerilim otomatikman masaya ve mutabakata yansıyor. Trump pazar günü İran'ın görüşme talep ettiğini öne sürdü. Bu adama karısı bile güvenmiyor ayrı mesele ve Amerikan heyetinin görüşmelere devam etmek için Katar'a gideceğini duyurdu. Ancak hemen peşinden İran Dışişleri Amerikalılarla doğrudan bir görüşme olmayacağının yanıtını verdi. Her iki heyette arabulucular Katar ve Pakistan üzerinden dolaylı görüşmeler yürüttü. Bakın, yüz yüze gelmediler, İsviçre'deki gibi doğrudan aynı masada oturmadılar. Ortaya çıkan tabloda mutabakatı çöküşten kurtarmaya yönelik ama bana göre oldukça zayıf çabalar olduğunu gösteriyor. İran tarafı net bir tavır sergiliyor. Orta Doğu işi mutabakatın 13. maddesine atıfla 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler uygulanmadan nükleer dosya dahil diğer konuların görüşülmesine geçilmeyeceğini açık bir dille bildirdi. Bu maddeler neyle alakalı? Yani önce ateşkesin sağlanması, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz trafiğinin eski seviyesine dönmesi, petrol yaptırımlarına muafiyet ve dondurulmuş yani çalınmış İran fonlarının serbest bırakılması gerekiyor. İran bu 5 madde uygulanmadan nihai anlaşma müzakerelerine asla ve asla başlamayacağını vurgulayarak söylüyor.
ABD tarafı ise tam tersi bir yaklaşım sergiliyor. Başkan yardımcısı Vance, bu iş İranlıların Hürmüz'den geçiş ücreti toplamasıyla sonuçlanmayacak diyerek İran'ın taleplerini reddetmeye kalkıyor. Ancak ABD yönetimi de içeride eleştirilere oldukça maruz kalıyor. Trump'a İran'a istediklerini verdiniz deniliyor. Bu nedenle ABD heyeti durumu tersten okumaya, farklı bir algı yaratmaya çalışıyor. Çok alışık olduğumuz sahneler. Baş müzakereci ve Meclis Başkanı Galibaf, İran Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda çok net konuştu. Adam bu 5 madde tam olarak uygulanıncaya kadar mutabakatın geri kalan hükümlerini asla hayata geçirmeyeceklerini, bunun kesin bir İran politikası olduğunu açık bir şekilde duyurdu. Ayrıca nükleer müzakerelere geçilse bile uranyum zenginleştirme hakkının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Yani İran, Trump'ın zafer olarak sunmak istediği en önemli tavizi peşinen vermeyeceğini söylüyor. Galibaf, ABD'nin Lübnan'daki savaşın sona ermesi için işgal operasyonları yapılmaması ve Lübnan ulusal egemenliğinin sağlanması yönündeki taahhüdünü de büyük bir zafer olarak niteledi. Ancak karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmezse savaşa da hazır olduklarının mesajını verdi. Tabii bu aynı zamanda içerideki eleştirilere yönelik bir cevap mı? Bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Hürmüz konusunda Galibaf, Boğaz'ın egemenliğinin İran ve Umman'a ait olduğunu, trafiğin İran tarafından belirlenen özel düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususun mutabakat metninde de iki tarafta kabul edildiğini hatırlattı. Adam diyor ki burası bizim karasularımız ve kontrol bize aittir ve bundan geri adım atmayacağız diyor. Haklı mı? Haklı. ABD kim? Dünyanın ta öte tarafından gelen, kendini jandarma zanneden ve yıkılan bir güç. Peki Trump ABD'si ne diyor? Başkan yardımcısı Vance'in söyledikleriyle Galibaf'ın açıklamaları arasında klasik bir uçurum var tabii. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkiliye göre Salı akşamından bu yana dolaylı görüşmeler ağırlıklı olarak İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaşmış vaziyette. Katar Dışişleri ise Lübnan'ın birliğinin ve egemenliğinin korunması için bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve diğer bölgesel gelişmelerin de ele alındığını duyurdu. Ancak Garibaldi, Amerikan tarafıyla doğrudan görüşme olduğu çıkarımlarını da kesin bir dille reddediyor. Görüşmeler arabulucularla yapıldı, Amerikalılarla değil diyerek üstüne basarak vurguluyor ve elbette dolaylı görüşmeler de devam ediyor. İran'daki eleştirel çevrelerin temel varsayımı da şöyle, hemen bakalım. Trump'ın ateşkese gitmesinin ve mutabakatla İran'ın taleplerini kabul etmesinin 3 ana nedeni var. Birincisi, savaşı sürdürmek için benim de hep söylediğim gibi yeterli mühimmat stokunun kalmadığı, ikincisi petrol fiyatlarındaki yükseliş ve stratejik rezervlerdeki düşüş büyük bir endişe yaratıyor. Üçüncü ve en büyüğü de Kasım'daki ara seçimleri kaybetme korkusu tabii. Yani bu baskı unsurları ortadan kalktığında ABD ve İsrail'in savaşa dönmesi tekrar beklenmeli. Amerika ve İsrail istedikleri tavizleri kopartamadıkları için stratejik hedeflere de ulaşamadılar BOP gereği. Neyse, mühimmat stokları ikmal edilip tazelenince, petrol rezervleri yeniden doldurulunca ve seçimler atlatılınca Trump tekrar saldırıya dönme emri verebilir, ben kesinlikle inanıyorum. Bu döngüyü istediği sonuçları alıncaya kadar tekrarlayabilir, hatta çılgınlık derecesinde daha büyük bir saldırıya da kalkışabilir. Bakın dostlar, Ahbar gazetesinin batılı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı bir habere göre Pentagon, Amerikan Merkez Komutanlığı ve askeri istihbarata yeni bir hedef bankası hazırlamak ve farklı operasyonlar planlamak üzere İsrail'le işbirliğini arttırma emri verildi. Aynen aylardır söylediğim gibi. Kısaca yeni bir savaş senaryosu üzerinde aktif bir şekilde çalışılıyor. Sadece petrol ve mühimmat stoklarının doldurulmasına uğraşılıyor. Çünkü bu iş BOP. Amerikalıların mantığı İran'a tek bir hamle ya da ard arda gelecek birkaç büyük dalgayla tamamen çökertme ve teslim alma fikrine dayanıyor. Havalarını alırlar.
Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı kaynaklara göre de Trump müzakerelerdeki çıkmazı aşmak için büyük, topyekün bir savaşa dönmeyi değerlendirdi. Benim deli olduğuna inandığım Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane ile daha fazla hava saldırısı seçeneklerini de görüşmeye başlamışlar. Ancak şimdilik diplomasiye daha fazla zaman tanıma kararı alındı çünkü güçleri yok. Peki 18 Ağustos'ta 60 günlük müzakere süresi dolduğunda neler olacak? Eğer Trump istediği nihai anlaşmayı elde edemezse ne yapacak? Kasım'a kadar da biraz vakit var. Seçim öncesi ve sonrası için iki ayrı senaryo da söz konusu. İsrail mutabakatı sabote etmek ve Amerika'yı savaşa döndürmek için özellikle Lübnan'da işgalin süreceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini açıkça söylüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz 3. bir savaştan söz ediyor ve Hamaney'in de hedef listesinde olduğunu dillendiriyor. Hatta Ali Hamaney'in cenaze töreni sırasında İsrail'in suikast girişiminde bulunabileceği spekülasyonları bile yapılıyor. 3 Temmuz'da resmi anma, 4 Temmuz'da halkın katılımıyla cenaze töreni, 9 Temmuz'da da Meşet'te gömme işlemi yapılacak. Bu süreç son derece kritik. İsrail, Trump'tan yeşil ışık almadan böyle bir delilik yapabilir mi? Bence yapabilir. Eğer yaparsa da topyekün büyük bir savaş tetiklenir. Belki de Trump'ın sessiz onayıyla hareket ediyor da olabilirler. Çünkü arkada bir Epstein dosyası var. Katz, pazartesi günü İran'a karşı 2 kez önleyici saldırı düzenledik, gerekirse üçüncüsünde yaparız dedi küstah bir şekilde. Neyi önledikleri de belli değil ama nükleer bombayı önlediklerini de iddia ediyorlar. Tövbe tövbe. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de süresiz kalacağını yani işgal edeceğini ifade etti. İşgal sürecek diyorlar. Gazze'de de %100 kontrol ve yeniden Yahudi yerleşimlerini kurma yönünde büyük çalışmalar var. Trump'ın Gazze planına rağmen İsrail kendi hedeflerini ilerletmeye, sürdürmeye çabalıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi bu tehditlere yanıt olarak mutabakatın hükümleri açık. ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına bir tasma geçirme taahhüdünde bulundu. Onlar sahiplerini dinlemezlerse İran onlara gereken dersi verecek, vermek zorunda dedi. Havada uçuşan laflara bakın. ABD, Körfez'deki ortaklarını Hürmüz konusunda sağlam tutmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Rubio bölge turunda da mutabakatın aksi istikametinde temaslar yürütüyor bir yandan. Şimdi de CENTCOM komutanı Brett Cooper bölge ülkeleriyle yani diğer kabile devletleri Bahreyn, Mısır kabile değil, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'le bir toplantı yaptı. Bu açıklamaya göre bölge ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda kesintisiz ve serbest geçiş sürdürme taahhüdünde bulundu. Kısaca ABD, İran'ın istediği yönde esneklik gösterilmemesini bir şekilde temin etmeye çalışıyor bölgedeki diğer ülkelerle müttefikleriyle. Sokak ağzıyla İran'ın tek taraflı ücretlendirme mekanizmasına karşı bölgedeki diğer ülkeleri dolduruyor, fişekliyor. Tam Amerikan tarzı. Umman'ın gönüllülük esasına göre hizmet bedeli önerisine Amerika'nın ne yanıt verdiği bilinmiyor ancak İran gönüllülük esasına karşı çıkıyor. Kardeşim burası benim, faturasını ben belirlerim, ben keserim, ben tahsil ederim diyor. ABD ise yapamazsın kardeşim bu sonuç çıkmaz diyerek komşu ülkeleri fişekliyor. Bu nereye kadar gidecek? Sonuç olarak İran-ABD mutabakatı bir ateşkes anlaşması olmaktan çok aslında iki tarafında zaman kazandığı, İsrail'in de BOP planı çerçevesinde sabote etmeye çalıştığı bir süreç gibi görünüyor. Her an bir kıvılcımla büyük savaşa dönülebilir mi? Görünen o ki önümüzdeki haftalar ve aylar bu sorunun cevabını belirleyecek ama bildiğimiz bir şey varsa BOP planı bu bölgede gerçek bir barışa izin vermeyecek. Ve İsrailler fırsatta bunu kanıtlıyor, ispat ediyor. Ne dersiniz dostlar? Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün olabilir mi? Yoksa bu ateş daha da büyüyecek mi? Lütfen yorum olarak yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.